Merhaba sevgili dostlar. Umarım iyisinizdir. Ben avukat Ahmet Burak Yalçın. Bugün sizlerle araç değer kaybını ve detaylarını konuşacağız. En basit ifadeyle çift taraflı bir kazada aracın kazadan önceki ikinci el piyasa değeri ile kazadan sonraki ikinci el piyasa değeri arasındaki farkı araç değer kaybı olarak nitelendirebiliriz. Kaynağını 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndaki haksız fiil kavramından alan değer kaybına göre kusuru ile başka bir araca çarpan kişi veya çarpan kişinin sigortası zarar görenin aracında meydana gelen değer kaybını karşılamak zorundadır. Değer kaybına sebep olan kusurlu sürücü olayda tam kusursuz olduğunu ispat ederek sorumluluktan kurtulabileceği gibi kusuru nispetinde bedelden indirim de talep edebilir. Örneğin hangi aracın kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenemeyen kazalarda yüksek mahkemenin yerleşik içtihatlarına göre tarafların kazanın meydana gelmesinde %50 yani yarı yarıya kusurlu olduğu kabul edilir. Ve bu iddiasını ispat eden taraf meydana gelen zararın yarısını ödemekten kurtulabilir. Pert diye tabir edilen aracın hurda durumuna gelmesi halinde aracın kasko sigortası varsa kasko sigortacısı şirket aracın o günkü raiç değerini tazminat olarak mağdura ödeyeceğinden araç değer kaybı olarak tanımladığımız zarar söz konusu olmayacaktır. Zarar gören aracın kaskosunun olmaması halinde ise hurda değeri ile kaza öncesi halin değeri tespit edilerek aradaki fark zarar verenden istenilebilir. Yeri gelmişken beynelmilen bilinen uluslararası kasko şirketlerinin başlangıçta düşük bedelli poliçe tarifeleriyle müşterileri cezbettiği ancak kaza sonrası hasar bedelinin ödenmesine sıra geldiğinde türlü bahanelerle ödemeden kaçınıldığını görebilmekteyiz. Bizzat benim de başımdan geçen bir hadisede ilgili kasko şirketi ödemeden kaçınmış ve hatta tahsis edilen ikame aracın geri alınmasına varacak kadar meseleyi çirkinleştirmişti. Ancak izlediğimiz hukuki süreç neticesinde hasar miktarını tahsil ettiğimiz gibi yaptığımız doğru savunmalar ile sigorta şirketinin tarafıma açtığı iki ayrı davayı da reddettirmeyi başarmıştık. Dolayısıyla bu gibi durumlarda profesyonel destek alınmasının nedenli önemli olduğunu hatırlatmama gerek yok sanırım. Aracınız bir işletmeye ait ise araç değer kaybının yanı sıra araç mahrumiyet bedeli ve kazanç kaybından oluşan maddi tazminatlar ve konunun yargıya intikal etmesi halinde yargılama giderleri de kusur oranında zarar veren taraftan talep edilebilir. Gelelim araç değer kaybının kimlerden talep edilebileceğine. Araç değer kaybının talep edilebileceği çift taraflı kazalarda ilk olarak zarar veren sürücü ve ikinci olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda işleten diye tanımlanan kişi veya işleten gibi sorumlu tutulanlar meydana gelen zarardan ayrı ayrı veya birlikte hukuki tabiriyle müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Eğer kazanın nedeni sürücünün kusuru değil de teknik bir arıza ise bu durumda sürücü sorumlu tutulamaz. Çünkü aracın düzenli bakım ve onarımından yalnızca işleten sorumludur. Genel olarak trafik sigortası olarak adlandırılan zorunlu mali sorumluluk sigortası meydana gelen zararda sigorta poliçesinin üst limitine kadar zarar vereni korur. Zarar veren aracın isteğe bağlı. Bir başka deyişle ihtiyari mali sorumluluk sigortası var ise zorunlu mali sorumluluk sigortasının kapsamının sona erdiği noktada ihtiyari sorumluluk sigortası devreye girer ve bu kez ihtiyari mali sorumluluk poliçesinin üst limitine kadar koruma sürdürülür. Ancak kasko sigortası ile trafik sigortası veya isteğe bağlı mali sorumluluk sigortası birbiriyle karıştırılmamalıdır. Kasko sigortanız sizin aracınıza gelen zararı karşılar. Trafik sigortası veya isteğe bağlı sigorta ise karşı tarafa verilen zararı karşılar. Ancak zarar veren sizseniz sizin aracınızda meydana gelen zarara karışmaz. Konuya ilişkin yaşadığınız deneyimleri ve problemleri yorumlarda belirtebilir, benzer problemler yaşayan arkadaşlarımıza ışık tutabilirsiniz.